Hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Deprem kestirim uzmanı ve Dekos sistemi kurucusu Kadir Sütçü değerli hocam konuğum. Kadir Bey hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki en ufak bir sarsıntı akla tabii ki Marmara'yı ve İstanbul bölgesinde yaşanabilecek olası bir İstanbul depremini getiriyor. Akıllarda bu soru işareti varken hocama sormak isterim. Dekos sisteminde şu anda Marmara bölgesinde herhangi bir sizin gözünüzden herhangi bir olasılık, bir risk var mıdır? Neler söylersiniz? Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Sağ bulduk, olun. sağ olun. Marmara'yı bir öncelikle anlatmam lazım. Baştan itibaren 17 17 Ağustos Ağustos 1999 depreminden 1999 sonra sonra 2010 yılına kadar uyuyan bir fay sistemi var. Bu uyuyan fay sistemi 2010 yılında uyandı ve bir deprem meydana geldi. 2010 yılından sonra 2015 yılında bir deprem oldu ve bu iki deprem olduktan sonra 2019 yılına kadar yine deprem meydana gelmedi. Bu Silivri açıklarında ve Kumburgaz açıklarında meydana gelen depremler. 2019 yılında ise 28,2 oylam ile 40,8 enlemde 4 tane deprem meydana geldi. Böylece fay uyanmış oldu. Daha sonra 2023 yılına kadar bu fay sistemi yine uyumaya başladı. Yani burada en fazla 5,7 oldu 2019 yılında. En büyük deprem. 2025 yılına kadar iki yerde deprem oldu ama 2025 yılı 23 Nisan'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelerek bunun da artçıları 5,0 üzeri depremlerle birlikte toplam Silivri açıkları ve Kumburgaz açıklarında 27 deprem meydana geldi. Böylece Silivri açıkları ve Kumburgaz açıklarında bir tane, Silivri açıklarında 26 deprem meydana geldi. Daha önce şöyle bir durum söylüyorduk. Yani bu 2025 yılındaki 23 Nisan'da deprem meydana gelmeden önce depremler Marmara Denizi ve çevresinde Yalova'da, Bursa'da, Balıkesir'de, Çanakkale'de depremler meydana geldi. Bu depremlerden dolayı Güney kolunun oynayabileceğini, önce Güney kolunun hareket edebileceğini düşünüyordum. Ama bu 2025 23 Nisan depreminden sonra ikisi aynı eşitliğe geldi. Yalova açıklarında 12 deprem, 4'ün üzerinde. Silivri ve Kumburgaz açıklarında 27 deprem, Tekirdağ açıklarında da 14 deprem meydana gelmiş oldu. Böylece toplam 53 deprem meydana geldi. Yani Marmara Denizi'nin kuzey kolunda olan faylarda meydana gelen deprem sayısı. Bu bize şöyle bir işaret veriyor. Diyor ki depremler yakın. Yani enerji birikmiş faylar var. Bu enerji birikmiş faylar üzerinde çalışmaya devam edin. Çünkü bunun zamanını bileceksiniz. Zamanını bilmeden mümkün değil. Çünkü deprem konusunda çalışıyoruz. 25 yıllık bir çalışmamız var. Bu 25 yıllık bir çalışma sonucunda artık sona gelindi ve deprem enerjisi ölçümlerini yapıyor. Yani İstanbul, Silivri, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de enerji ölçümleri yapıyoruz. Ayrıca Edirne ve Kırklareli'nde Marmara bölgesi olarak Manisa, Kütahya, Eskişehir'de, Düzce'de de ölçüm yapıyoruz. Böylece Marmara bölgesini çevreledik. Enerji ölçümlerinde 230 rakamı çıkarsa ve peş peşe olursa burada 230 rakamının karşılığı mevcut enerji diyoruz buna. Kayıp enerji mevcut enerjinin %73'ü. Böylece mevcut enerjiyle kayıp enerjiyi topladığımız zaman toplam enerjiyi veriyor. Bu toplam enerjiden ilk enerji 90 rakamını çıkardığımız zaman da daire içindeki enerjiyi veriyor. Ve böylece daire içindeki enerjiyi uzaklığa böldüğümüz zaman 6,2 büyüklüğündeki depremi öncesinde böylece tespit etmiş olduk.
Bu önemli bir formüldü. Aynı formülle İzmir sensörü daha önce işaretini verdi. Balıkesir depremini böylece yakaladık ve Balıkesir depremlerinin ve Kütahya depreminin öncesinde de yine 14 Ağustos'ta 230 rakamı İzmir sensörü ve Çanakkale sensörü birlikte vermişti. Ve böylece Kütahya depremi, Çanakkale depremi ve İzmir açıklarında 5.3 büyüklüğündeki depremler böylece tespit edilmiş oldu önceden. Ve Muğla sensörü 230 rakamını vermişti. Muğla sensörü sonucunda 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ama yeterli değil. Bu büyüklükte yani 6.2 büyüklüğünde depremin Muğla ve çevresinde bekliyoruz. 4.1 büyüklüğündeki yeterli olmadığını görüyoruz. Evet, Muğla'yı söylemiştiniz. Hakikaten de söylediğiniz gibi orada o bölgede bir deprem meydana geldi ama yeterli değil enerjiyi atmak için diyorsunuz. Enerji Ne çıkışıyla olabilir? enerji çıkışıyla yani o rakamla meydana gelen deprem arasında bir örtüşme yok. Yani 4.1 büyüklüğündeki deprem yeterli değil büyüklük bakımından. O bölgede tekrar bir deprem bekliyoruz. Yani 4.1 değil de bu 6.2 olması lazımdı deprem. 4.1 büyüklüğünde meydana geldiği için başka bir depremin işareti olmuş olabilir bu. Ne kadar İşte, süreyle bekliyorsunuz hocam? Allah korusun tabii olmasın yani ama. bir ay içinde olması gerekiyor. Bir ay içinde olması gerekiyor. Bu şekilde bir sistem dahilinde çerçeve çiziyoruz. Büyüklüğü Şimdi tekrar söyleyelim, maksimum minimum şu aralıkta gibi. minimum 5.8 ama 4.1 olduğu için bunu 5.5 olarak değerlendirebiliriz ve 6.2'ye kadar da 0,3 sapma payı vererek noktalayabiliriz. Yine 4 küsuratlı bir deprem meydana gelirse bu sefer daha azını mı bekleyeceğiz? Yine öyle bir olasılık da var değil mi? Tabii o olasılık da var. Öyle bir olasılığımız da var. Şimdi Muğla için buradan konuşuyoruz değil mi hocam? Ya da Rodos evet, için mi? Muğla ve Rodos mu? Muğla ve Rodos çevresi için konuşuyoruz. Çünkü Muğla sensörü verdiği için işaretini o bölge için konuşuyoruz. 11 Ekim 2025 tarihi saat 18 itibariyle kuzeyden gelen bir bulut kümesi Marmara bölgesine girdi. Bu bulut kümesi hızlı bir şekilde güneye doğru geldi fakat Akdeniz'e giremedi. Bu Rodos'ta meydana gelecek depreminde işaretini gösterge yapıyor şu anda. Ve bu bulutlar hızlı bir şekilde Türkiye'den Hazar Denizi'nin doğusuna kadar ilerledi. İlerlemesinin sebebi nedir burada? Burada bir Türkiye fayları arasında bir çalışma var. Bu çalışma nedeniyle de şimdi bulutların rüzgar hızını artıran faktör bulutları hızlı bir şekilde Türkiye semasından attı ve böylece Afrika sıcaklarıyla deprem sıcağı Türkiye'yi ısıtmaya başladı şimdi. Kuzey hariç. Yani Karadeniz bölgesi hariç şu anda tekrar bir sıcak hava oluşumu yaptı. Evet. Bu da şunu gösteriyor. Şimdi dünyada sıcaklığın temel kaynağı güneş olarak gösteriliyor. Ama toprak sıcak. 8 derece bir sıcaklık var toprakta. 8 derece bir sıcaklık, topraktaki sıcaklık karı tutturmaz. Yani üzerinde kar bırakmaz, eritir. Böylece kuzey kutup ve güney kutuplarda bu sıcaklık 0 derecede. Yani toprağın ısısı 0 derece olduğu için orada buzdağları oluşuyor. Demek ki faylar 7200 derece çekirdekten gelen sıcaklık mağmaya geldiği zaman 800 derece kalıyor. Ve bu sıcaklık yavaş yavaş toprağa doğru çıkıyor. Burada bir enerji çıkışı var. Bu enerji çıkışını şöyle tanım yapıyoruz. Şimdi buradaki enerji çıkışıyla ilgili tanım yaparken öncelikle fayı tanımlamak lazım. Fay ya da kırık. Yani fay ya da kırık. İki kıta sahanlığının birbirine sürtünerek zıt yönlerde hareket sonucu oluşan yapıya biz kırık diyoruz ya da fay diyoruz. Şöyle bir soru soruyorum şimdi. Yer kırık mı?
herkes evet demesi lazım. Çünkü fay sistemine göre. Peki yer kırıksa Richter'in hesap ettiği enerjinin atmosferde dolaştığını Dekos ve sütçü bulutları hareketi sonucu görülebilir mi? Bu da evet. Çünkü atmosferde uydu görüntüleri, beyaz bulutları takip edersek dolaştığını görebiliyoruz. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Dünyada uydu görüntüleri incelendiğinde yer altındaki enerjiyi tutan bir cezaevi sistemi var mı? Bu da olmadığına göre bu enerji atmosferde görülebilir. O zaman atmosferde görülebiliyorsa dünyadaki şimdi tabii bazı dememiz lazım. Bazı gazeteciler 5N1K sistemini iyi sorgulamıyorlar. Sorgulamadıkları zaman dünyada gazeteci çok ama iyi sorgulayan gazeteci olmadığı için deprem enerjisini yer bilimcilere sormadıkları için burada bir eksiklik oluyor ve depremler bu nedenle bilinmiyor. Ayrıca dünyadaki sıcaklığın kaynağı sadece güneş değil. Burada deprem kelimesi unutulmuş olarak değerlendiriyorum. Dünyadaki sıcaklığın kaynağı deprem ve güneş olduğunda dünyada şu anda eksik bir bildiri makaleye dönüşmüş ve kitaplara konu olmuş. Eğer bu kitaplara konu olmuşsa benim bu kitabımı okuyan herkes deprem tahminci olabiliyor. Deprem kuvveti ve deprem kuvveti organize sistemi ile deprem kestirimi kitabımı okuyan herkes deprem tahminci olabiliyor. Ama dünyada depremler tahmin edilemez diyor. Demek ki birinci sebep dünyadaki sıcaklığın temel kaynağı deprem ve güneş olduğundan dolayı. Burada ikinci mesele, Richter bir sismograf buluyor, sismometre ve bu sismometre ile icat ettikten sonra sismometreyi, yani depremlerin büyüklüğünü, yerini, zamanını, meydana gelen depremin zamanını yazan sistem sismometre sistemi. Bu sistem ile ilgili yazılan ilk makalede deprem enerjisinin atmosfere çıkıp çıkmadığı konusunda bir bilgi yok. Yoksa bu bildiri de eksik. O zaman birisi uzay biliminde, çünkü sıcaklık ayrıca basıncın, rüzgarın, nemin, yağışın sebebidir. Sıcaklıkla ilgili bilgi eksik olduğu zaman diğer iklim elemanlarıyla bilgiler de eksik olur. Çünkü sıcaklığa atıf bulunarak yeni bildiriler yazıldığında etik kurallara göre bu da eksik yazılan bir bildiriye atıf bulunarak yeni bildiriler yazmaktır. Onlar da eksik olur. Deprem konusunda deprem enerjisinin yeryüzüne çıkmadığını söyleyen Richter'in bu durumu işler acısı. Burada Profesör Doktor Nuriye Pınar Erdem bir bildiri yazıyor. Depremlerle hava olayları arasındaki ilişkiyi anlatan Mavi Gezegen dergisinde bilimsel bir tanım yapıyor ve makaleleşiyor. Diyor ki depremlerle hava olayları arasında ilişki var. Hatta daha ileriye gidiyor. Basınçla, sıcaklıkla, fırtınalarla, kasırgalarla ilgili ilişkisini de yazıyor. Fakat dünya bu Profesör Doktor Nuriye Pınar Erdem'in makalelerinden esinlenip çalışma yapmıyor. Çalışma yapmadığı zaman burada bir eksiklik olduğu görülüyor ve Richter'in enerji konusunda hesap ediyor. Fakat bu enerjinin yeryüzüne çıktığını söylemediği zaman Profesör Doktor Nuriye Pınar Erdem'i de dünya sümen altı yaptığı için bu makalelerini buradan da ikinci yanlış giriyor. Peki bu iki tane yanlışı NASA onaylarsa, yani 1960 yılında uydudan çekilen sensörler vasıtasıyla çekilen fotoğrafta uydu görüntülerindeki bembeyaz bulutların hareket ettiğini cephe sistemi rüzgarlarına bağlıyorlar ama dümdüz bir büyük okyanus var. Onun
üzerinde gezen bulutlar da cephe sisteme bağladıkları için maalesef bu tezleri çürüyor. Demek ki bulutları hareket ettiren faktör depremin kuvveti oluyor. Orta Amerika'daki depremler Orta Amerika'dan itibaren oluşturan bulutları Atlantik Okyanusu'nda gezdiren depremin kuvveti, yani deprem enerjisi yeryüzüne çıktığı zaman yeryüzündeki güneş enerjisiyle karşılaştığında iki sıcaklık farkından rüzgarın hızı artıyor ve bulutları atmosferde gezindiren depremin kuvveti oluyor. Böylece biz deprem kuvveti kitabımızda bunu açıkladık ve buradan yola çıkarak uydu görüntülerindeki beyaz bulutları takip ederek deprem tahmini yapılabildiğini dünya yazmıyor. Böylece biz hem sıcaklıkla hem de Richter'in bıraktığı, yani Galile'nin termometre buluşu ve Fahrenheit, Celsius'un sıcaklık konusundaki gelişmeleri takip etmeleri ve bilimsel makalesini yazması ama eksik yazması makaleleşiyor fakat kitaplara konu oluyor. Sıcaklığın temel kaynağı güneş diyor. Buradaki eksiklik, depremin yazılmaması dünya literatüründe bir eksikliğin olduğu görülüyor. Burada Richter'in de deprem enerjisinin yeryüzüne çıkmadığını söylemesi bir eksiklik oluyor. Bunu kanıtlamak için ne yapıyoruz? Uydu görüntülerini takip ediyoruz. İki eksik bilginin uydu görüntüleriyle kanıtladığımız zaman bu eksikliği görüyoruz ve sahte bilimin oluştuğunu söylüyor. Bilimsel bir tanım bu. Sahte bilim depremi bilemez ki. Gerçek bilim bilir. Şimdi sahte bilim gerçeğinin üzerine oturduğu için ne zaman sahte bilim gerçeğin üzerinden kalkarsa o zaman depremlerin saniyesi bilimsel olarak bilinecektir. Şu anda bilimsel olarak bunun makalesini, benim şu anlattığım konunun makalesini yazacak bir tane dünyada akademisyen bulamazsınız. Neden? Çünkü yazmaya başladığı zaman bir çorap düşünün. Çorabı ördü bir hanımefendi. Ama ben o çorabın ilmeğinden tuttuğum zaman çorap sökülüyor. O zaman akademisyen daha önceden eğer bildiri yazıp, eksik bildiri yazıp bu makaleleştiyse buna cesaret edemiyor. Yani ben çok denedim bunu, cesaret edemiyor bunu yazmaya. Benim bildirilerimin kabul edilmesi de, kabul edilmemesi de bu sebepten olduğunu düşünüyorum. Yani sahte bilimin üzerini, gerçek bilimin üzerini sahte bilim örtmüş. Bunu kaldırmak istediğimiz zaman dünyadaki bilim dediğimiz olay yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Ben bilimde devrim yaptım. Bunu ister kabul etsinler, ister kabul etmesinler. Ama 100 yıl geçse de bu bilimdeki devrim kabul edilecektir. Ve o zaman depremlerin saniyesi bilinecektir. Şu anda ise depremler bilinmez diyerek canlılar diri diri enkaz altında kalıyor. Bunun sebebi dünyadaki bu eksikliğin görülememesinden kaynaklıdır. Nerede deprem olacak? Fotoğrafa baktığımız zaman Şili'de olacağı görülüyor. Tonga, Fiji'de olacağı görülüyor. 15 gün içinde. Papua Yeni Gine'de 14 olacağı Ekim'de görülüyor. çekiyoruz bu yayını. 14 Ekim'de kaydediyoruz. Kurgudan sonra da hemen yayına girmiş olacak. Şu anda sizlerle buluştu zaten. Evet. Evet. Şili'de, Tonga ve Fiji'de. Papua Büyük Yeni Gine'de. depremler mi bekliyorsunuz? Yani ben 5'ten aşağı depremlerin yerini söylemek istemiyorum. 5 ve üzeri depremler. Söylediğim bazı yerlerde 5-7 arası olur. 5-7,5 olur. Ama 5'ten aşağı olan yerleri söylemiyor. Şili, Tonga, Fiji, Papua Yeni Gine. Ama Sumatra'ya dikkat. Burada büyük deprem olabilir. Java ve Endonezya kesiminde. Japonya'nın güneyinde, okyanusta, bu 8,8 büyüklüğünde Kamçatka'da deprem olmuştu. Onun artçıları 5'in üzerinde devam ediyor. Devam edecek 5'in üzerinde. Alaska'da ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile
Kanada arasında. Orada bir ada var. O adada meydana gelecek. Sık sık meydana geliyor orada. Kanada, hemen Kanada açıklarında. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada bitişiğinde. Orada olmazsa Oregon'da olur. Oregon'da olur ama yani olasılık vermek istemiyorum. Kanada açıkları diyeyim ona. Ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya ve Meksika'da ve ayrıca Dominik Cumhuriyetleri hemen Hocam her yeri yakınında. saydınız. Neredeyse her yeri saydınız ama nasıl şey yapacağız bunu? Ama saymazsam olmaz ki, oralarda deprem olacak. Reykjanes'te, yani İzlanda adası, ben bu fotoğrafı size göndereceğim. Bunu yayınlayabilirsiniz. İşaretledim sizin için özellikle. İzlanda'da hemen İngiltere'nin doğusunda, Norveç denizinde ve Cebel Tarık Boğazı'nda. Çünkü bir yeri söylersem orada ateş çemberi var diyecekler. Orada zaten deprem oluyor diyecekler. Onun için dünyayı bilmek lazım bu konuda. Dünyayı bilemiyorsanız zaten deprem tahmin konusu da boşa gitmiş olur. İran, Basra Körfezi'nde, Hazar Denizi'nin batısı veyahut da Hazar Denizi'nde, Hazar Denizi'nden itibaren Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan sınırında ve Santorini Adası çevresinde, yani Ege Denizi'nde Santorini Adası ve çevresinde. Böylece şu anda gördüğüm kadarıyla bunlar, ama daha ayrıntılı incelersem bütün depremleri size sayabilirim. Hocam Türkiye'ye dönecek olursak bizi tabii ki şu anda en çok yine Türkiye'de Marmara'ya dönecek Akdeniz, olursak neler Türkiye'de öngörüyorsunuz? Akdeniz, Balıkesir ve Kütahya depremlerinin artışları devam edecek. Marmara Denizi'nde küçük küçük depremler devam ediyor. 5.0 büyüklüğünde deprem olmuştu Tekirdağ açıklarında. O depremin artışları devam ediyor. Bu depremler zaten asrın felaketi olan 11 ilde afet yaratan depremin artışları da henüz durmadı. Onlar da orada 3,5-4,5 büyüklüğünde depremleri meydana getirmiş olacaklar. Yani bu Bingöl'e kadar. İstanbul'da şu anda enerji çıkışı yüksek değil. Ancak 3,5-4,5 büyüklüğünde Marmara Denizi'nde depremler olabilir. Daha büyük bir Korkulacak bir deprem şu tablo an. sizin pencerenizden yok. Şu anda yok. Şu anda yok ama her gün enerji ölçümü yapıyoruz. Tabii biz 15 günlük süre zarfında bunu beklemiyoruz. Eğer böyle ekstrem bir olay olursa zaten üyelerimize hemen SMS konusunda bilgi veriyoruz. Ayrıca Ege bölgesinde Santorini dışında Türkiye'de, yani mesela İzmir aklıma gelen ya da uyarmak istediğiniz herhangi bir il var mı başka? şu anda büyük bir deprem olasılığı görmediğim için ancak Adana, Mersin, Kıbrıs arasında bir enerji çıkışı vardı. Bununla ilgili de Kıbrıs açıklarında bir deprem olabilir. Akdeniz'de. Kıbrıs açıklarında Evet. büyüklüğü ne olabilir? Yine bir aralık verecek olursak. Büyüklüğü 5'e kadar. 5'e kadar. 5.0'a kadar bir deprem olabilir. Yani şu andaki işaretlerimiz onu gösteriyor. Daha önce Mersin'de son kuruluş yaptığımız Mersin istasyonu, Mersin enerji ölçümü ilk günlerde yani 230 rakamını verdi ama daha henüz o istasyonun özelliğini öğrenemedik. Onu test ediyoruz şu anda. Teste tabi tutuyoruz. Ne Onun kadar için, sürede bu şey oluyor hocam? Ne kadar sürede test tamamlanmış olup da hani artık bir istatistiki bilgi elinize geçiyor o bölgelerden? yaklaşık bu 3 ay sürmesi lazım. Veyahut da daha ileri tarihlere de gidiyor. Bir kere mevsimler üzerinden geçmesi lazım bir sensörün. Mevsimler üzerinden geçmezse ikinci gelecek mevsimleri de bir karşılaştırma yapıyoruz. Aslında bu 3 yılda oturuyor tam olarak sistem. Siz bir ilkbahar alıyorsunuz, sonbahar alıyorsunuz. Bunlar paralel gider. Yani bu mevsimler paralel gider. Bir yılınızı böyle alıyorsunuz. İkinci yılda karşılaştırma yapıyorsunuz.
ve istatistiki veri düzenliyorsunuz. Bu şekilde bir sistem oluşuyor. Ama Marmara Denizi depremi 23 Nisan depreminden önce burada Mart ayı sıcaklığı yüksek çıktı. Demek ki bu depremin öncesinde havayı ısıttı, sonra soğuttu anlamı çıkıyor. Onun için sıcaklıkla deprem arasındaki ilişkiyi de incelemek lazım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasındaki sıcaklık analizlerinde deprem kelimesi geçmiyor. İşte biraz önce söylediğimiz sıcaklığın temel kaynağı deprem ve güneştir. Burada analizler yaparken deprem kelimesi geçmiyorsa o analizlerin bilimsel olmadığının farkına varıyoruz. Böylece uyarı yapıyoruz. Diyoruz ki dünyada sıcaklığın temel kaynağı deprem ve güneştir. Ayrıca Richter deprem enerjisinin ölçümünü yapmış ama hem kırık diyorsunuz hem de levhalar birbirini iter çeker ve kayma sistemi de var diyorsunuz ama depremler bu itme, çekme ve kayma sistemiyle ilgili herhangi bir enerji çıkmaz diyorsunuz. Bu da maalesef hem mantığa uygun değil hem de uydu görüntülerindeki bulutları hareket ettiren faktör depremin enerjisiyle oluşan rüzgarın hızıdır. Bu rüzgarın hızını takip edersek depremlerin tahmin edilebileceği net olarak görülebiliyor. 3 maddeyi yani sıcaklığı, depremi, bulutları dikkate alarak şöyle diyorum. Deprem neden tahmin edilebiliyor? Yer kabuğunda ilerleyen ve deprem sırasında hissettiğimiz sarsıntıya neden olan dalgalar halinde enerji açığa çıkarır. Peki bu öncesinde enerji açığa çıkarmaz diyebilir miyiz biz? Burada sert bir karar alabilir miyiz? Alamayız ki. Bu şüpheciliktir, bilim şüpheciliktir. Alamayız. O zaman şöyle diyoruz. Deprem anında enerji dalgalar halinde yer üstüne çıkıyor ise deprem öncesinde enerjinin dalgalar halinde çıktığını görmek için meteorolojide hava tahmininde kullanılan uydu görüntülerindeki sütçü bulutlarını takip etmek gerekiyor. Şimdi eğer bu sütçü bulutlarını takip ederseler Akdeniz'e giremeyen bulutlar Akdeniz'de daha sonra deprem meydana geliyorsa yani batıdan gelen ve ayrıca İtalya'nın güneyinde Sicilya bölgesinden gelen bulutlar Girit'e kadar gelip de Girit'ten Akdeniz'den geçemiyorsa Akdeniz'de deprem vardır. Nasıl bu sistem işliyorsa Büyük Okyanus'ta da Kaliforniya'ya kadar gelen bulutlar eğer Kaliforniya'ya giremeyip de Oregon'dan itibaren Kanada'ya doğru gidiyorsa Kaliforniya'da deprem var demek. Neden bunu söylüyorum? Bakın dünyada 2 tane fay sistemi. Birisi 130 kilometre uzunluğu. Bu Kaliforniya'dan itibaren kuzeye giden kolda 130 kilometre bir uzunlukta fay sistemi var. Türkiye'de ise Kuzey Anadolu fayı 1200 kilometre uzunluğunda. Böylece bu iki fay birbirine eşit, paralel olduğu için burada Büyük Okyanus'tan gelen bulutlar Kaliforniya'ya geçip Amerika'nın ortasına doğru ilerleyemediği zaman Kaliforniya'daki depremin basıncı rüzgarın hızını artırıyor. Oradaki bulutun yönünü değiştiriyor ve ayrıca Balkanlardan gelen bulut kümesi Akdeniz'e giremiyorsa Girit'e kadar gelip Akdeniz'e giremeyip de kuzeye doğru giderek Yunanistan üzerinden Karadeniz'e doğru yönleniyorsa o zaman burada bunun incelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani depremlerle sütçü bulutları arasında bir ilişki var. Bu ilişkiyi anlamaları lazım. Bununla ilgili deprem tahmincisi yetiştirme kursu açıyorum. Şu anda bir öğretmen olarak kendime güvenmesem bu kursu açabilir miyim? Tahminlerimi takip etmek için sistemi öğretmek açısından yani enerji rakamlarıyla formülü öğretmek açısından 2-3 saatlik bir durumda da
tahminlerimi takip etme sistemini anlatma kursu, anlatma dersi yapacağım. Depremler bilinemez diyenlere buradan selam olsun diyorum. Dinledikleri için teşekkür ediyorum. Size de böyle bir yayın yaptığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sorguluyorsunuz. Neden tahmin yapabiliyorsunuz, neden yapamıyorsunuz diye sorguladığınız için dünyada farklı bir yere oturtturuyorum sizi. Onun için yeni çalışmalarınızda da İngilizce öğretmenliğinde de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Katkınız için de ayrıca teşekkür ediyorum hocam. Şimdi izleyenler İngilizce öğretmenliğiyle ne alaka diyebilirler. İngilizce öğretmenliğiyle ilgisi ne diye soracak olurlarsa eğer izleyicilerimiz. Öğretmen Kadir Bey, yani Kadir Sütçü'nün ana mesleği 32 yıl mıydı hocam? 32,5 yıl. 32,5 yıl İngilizce öğretmenliği yapıyor ama aynı zamanda öğretmenleri de eğitiyor. Yani burada başka bir uzmanlık alanı da var. Hatta bana da katkısı çok büyük oldu hocamın. Burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. O yüzden sizi de aslında kafamızda hani farklı bir yere koymamıza da vesile olmuş oluyor. Yani bu eğitmenliğiniz, öğretmenliğiniz, uzun yıllar bu alandaki tecrübeniz benim için en azından öyle. Kendi kafamda farklı bir yerde olmanızı da sağlamış oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu yayını izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmenizi ve tabii ki bizi yorumsuz bırakmamanızı rica ederiz. Ve tabii ki kanala abone olmanızı, destek vermenizi rica ediyoruz. Çok teşekkürler izleyen herkese. Hocam bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür Sağ ediyorum. olun. İzleyenlere de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.